Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya veya tersi yönde araba kullanarak gitmenin mümkün olup olmadığını merak etmiş olabilirsiniz. Çünkü bu iki kıta arasında mutlaka bir yol olmalı. Görünüşe göre iki kıtayı birbirine bağlayan bir yol yok ve tüm seyahat tavsiyeleri açıkça gitmeyin diyor. Sebebi ise vahşi ormandan oluşan ve son derece tehlikeli olan Darien geçidi. Darien geçidi keşfedilmemiş son yerlerden biri olmakla kalmayıp insanların gerçekten cesaret edemeyecekleri son yerlerden birisidir aynı zamanda. Aynı zamanda en engebeli yerlerden biri. Darien geçidinin temel sorunu ise var olan en zorlu yürüyüş parkurlarından birine sahip olmasıdır. Kesinlikle bozulmamış bir orman ama dikenli ağaçlar mı dersiniz, yaban arıları mı, yılanlar mı, zehirli akrep ve kurbağalar mı? Bunların yanı sıra hırsızlar, suçlular ve bazı kötü doğa koşulları orada sizleri bekliyor. Yani sizin için kötü olan ne varsa hepsi burada. Bu bölge Panama tarafından ürkütücü bir dağlık orman, Kolombiya tarafında ise bataklıklar, gerillalar, uyuşturucu tacirleri ve insan kaçakçılarıyla dolu. Bölgede seyahat etmek sadece düşman bir çevreye karşı bir mücadele anlamına gelmiyor. Aynı zamanda geçiş için doğru insanlara rüşvet vermek ve kurşunları savuşturmak için kaçış anlamına geliyor. Dünyanın en tehlikeli bölgesi ve yolculuğu olarak bilinen bu geçitten geçmenin pek çok tehlikesi var. Vahşi yaşam, çok tehlikeli hayvanlar, aşılmaz bataklıklar, uyuşturucu kartelleri, gerillalar, kanun kaçakları, insan kaçakçıları, gaspçı çeteler ve paranoyak polisler. Ayrıca içeride işaretli bir parkur da yok. Ancak Amerika'ya göç etmek isteyen göçmenler işte tam da bu bölgeden geçmeye çalışıyorlar. Güney Amerika'dan kuzeye gelen göçmenler ya ormanın etrafından tekneyle dolaşmak ya da orayı geçmek zorunda. Daha ucuz ama bir o kadar da tehlikeli bir seçenek. Ulaşımınızı nasıl sağladığınıza bağlı olarak bu yolculuk 5 ila 20 gün arasında değişebiliyor. Ancak canınızı tamamıyla riske atmak anlamına geliyor. Darien geçidinin ciddi bir şiddet geçmişi var. 1993'te Darien geçidinde 3 Amerikalı misyoner kaçırılıyor ve daha sonra öldürülüyor. 2000 yılı itibariyle 2 İngiliz macera arayan Paul Winders ve Tom Hart Dyke ve yerel rehberleri Darien geçidinde vahşi orkideleri ararken kaçırılıyor. Paul ve Tom 9 ay boyunca rehin tutuluyor. 3 milyon dolarlık korkunç bir fidye talebi ile karşılandıktan sonra Paul ve Tom Darien ormanına serbest bırakılıyor. Hala rehberlerine ne olduğu hakkında ise hiçbir fikir yok. 2003 yılında National Geographic yazarı Robert Pelton ve diğer 2 gezgin Darien geçidinde kaçırıldı. 10 gün sonra Kolombiya'da serbest bırakıldılar. 2009 yılında Cacute valisi Darien boşluğunda kaçırıldı ve daha sonra öldürüldü. Darien geçidinin tarihi geçmişi de pek parlak olaylara ev sahipliği yapmış denilemez. İspanyol kaşifler 1501'de bölgeyi keşfettikten sonra Amerika'daki ilk ana kara kolonilerini on binlerce yerliyi katlederek genellikle de aç köpekleri köylere salarak yerleştirdiler. İspanyollar Amazon'u ve Ant dağlarını fethetti. Ancak sonunda korsanlar ve kaçak köleler için bir kale haline gelen geçidi yaşanabilir bir yer haline getirmekten vazgeçti. Peki bu kadar tehlikeli bir bölgeden sizce göç etmeye çalışan insanlar var mıdır? Elbette var. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen göçmenler Amerika'ya, ABD'ye daha iyi bir yaşam sürebilmek için en ucuz yolu geçiş noktası olarak burayı görüyor ve yola çıkıyor. Göçmenler bu bölgeyi yiyecekleri ve suları olmadan ve vahşi hayvanlardan, insan ve uyuşturucu kaçakçılarından korunmadan geçmeye çalışıyorlar. Her yıl ortalama 20.000 kişi Panama'ya Darien geçidinden yürüyerek giriyor. Bu sayılar son yıllarda önemli ölçüde arttı.
UNICEF'in raporu da Daryan geçidini geçen çocuk sayısında son 4 yılda tam 15 katlık artış olduğunu bildiriyor. UNICEF raporuna göre 2017'den bu yana Daryan geçidini geçen çocuk sayısı 2020'de 109'dan 1653'e fırladı ve 2019'da ise 3956 ile zirveyi gördü. Bu son 4 yılda Panama ormanlarından 15 kat daha fazla çocuk göçü demek. Daryan geçidinden geçenler sadece iş arayan bekar erkekler değil, aynı zamanda kuzeyde daha iyi fırsatlar bulma hayaliyle dünyanın her yerinden 50'den fazla ülkeden şiddet ve yoksulluktan kaçan aile bireylerinin tamamından oluşuyor. Her şeye rağmen bu çılgın yolculuğa yine de çıkmak istiyorum mu diyorsunuz? O zaman şimdi bu yolculukta sizleri neler bekliyor birlikte bakalım. Bunların ilki Fer de Lance engereği. Fer de Lance çukur engereği Daryan geçidindeki en zehirli yaratıklarından biridir. Sinirlidirler, hızlı hareket ederler ve dizlerinizin üzerinden bile ısıracak kadar büyüktürler. Isırıldıktan sonra bir panzehir bulabilirseniz kurtulma şansınız vardır. Ancak tedavi edilmezse zehir kangrene veya ölüme yol açan lokal nekroza yani doku ölümüne neden olabilir. FARC silahlı gerillalar. Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri FARC 1964'ten beri Kolombiya'da hükümeti ve birçok şehri terörist eylemler yaparak kendilerine bir isim yaptı. Gruptan pek çok kişi Daryan geçidinin kanunsuz ormanlarında ev sahibi oldular. 2013'te İsveçli bir sırt çantalı gezgin başından vuruldu ve ancak 2 yıl sonra bulundu. Daryan'a girdikten sonra birkaç kişi haftalar veya aylar boyunca kaçırıldı. Brezilya gezici örümcekler. Örümcekler hemen hemen her doğal ortamda bulunur. Ancak Brezilya gezici örümceği Daryan geçidinin en tehlikeli canlılarından biridir. Bu örümcek ailesinin bacak açıklığı 5 ila 7 inç arasındadır. Geceleri orman zemininde dolaşırlar ve yürüyüş botları, kütükler ve muz bitkileri içinde saklanırlar. Muz örümceği lakabıyla anılırlar çünkü çoğu zaman insanların onlara rastladığı yer burasıdır. Bu örümceğin ısırıkları sizi hastaneye kaldırabilir veya özellikle zehirli olanları 2 ila 6 saat içinde ölmenize neden olabilir. Diğer bir problemse orman içi sıcaklık. Sıcak yok da nem çok abi. Ormandaki sıcaklık bile ruh halinizi ciddi şekilde bozabilir. Sıcaklıklar %95 neme ulaşabilir ve eğer suyunuz bittiyse bu sizin için son derece ciddi bir sorun yaratır. Kirli sular. Su demişken böyle bir doğal ortamda nasıl olsa su vardır diye düşünebilirsiniz. Evet var, bu doğru. Ama nasıl su var? Daryan geçidinde çok su var ama temiz olmaktan epey uzak. Bir yudum su bile seyahatinizin geri kalanını mahvedebilecek bir dizi virüs veya parazit barındırabilir. Yani kısacası yanınızda çok iyi bir su filtresi olması gerekiyor. Çiviliçunga palmiye ağaçları. Evet, ismi çok hoş geliyor olabilir. Çiviliçunga. Bu görmüş olduğunuz ağaç en iyi savunmalardan birine sahip olabilir. Uzun siyah dikenler hayvanların tırmanmasını ve meyveyi almasını önlemek için ortalama 15 santimetre dikenlerle kaplıdır. Yani herhangi bir hayvandan kaçmak isterseniz bu ağaca tırmanmayı düşünmeyi denemeyin bile. İşin kötü yanı, bu dikenlerin sivri uçları bakteri ve virüslerle kaplı olabilir. Derinize batmaması bile gerekir. Evet, son olarak bot sineklerinden bahsedeceğiz. Doğru duydunuz. Bot sinekleri. Benim en çok iğrendiğim yönü bu diyebiliriz. Bot sinekler kelimenin tam anlamıyla cildinizin altına girmeyi sever. Lavralarını sivrisineklerin üzerine bırakırlar. Sivrisinekler ne yapmaktan hoşlanır? İnsanları ısırmaktan. Bu bot sineği yumurtalarını cildimizin altında uygun şekilde biriktirir. Yumurtalar çatlar ve larva yaşamak için güzel ve sıcak bir yere sahip olmuş olur. Cildinizdeki küçük bir delikten larva nefes alabilir. Küçük deri mağaralarında etle beslenirler ve sıcacık kalırlar.
arı büyüklüğünde yetişkinlere dönüştüklerinde ise başka bir yere yumurta bırakmak için derinizden dışarı çıkarlar. Hala bu ölümcül maceranın bir parçası olmak isterseniz tercih sizin. Yolunuz açık olsun.